Okulunuzdaki yabancı öğrencilere merhaba demeyi öğretiyorum. Sayın merhaba. Ananı sikeyim. Bir League of Legends dürüst şampiyon tanıtımına da hoş geldiniz. Bugünkü şampiyonumuz... Ahri. Bugünkü şampiyon Ahri. 9 kuyruklu tilki. Elindeki küresiyle içinizden geçen, bütün vücuduyla içinizden geçen, Ben döverim, hem de çok döverim. Ama severim de. lafını öperim de diye çevirmiş, bütün varoluş sebebi insanoğlunun içgüdülerini sömürerek enerji toplamak olan bu kevaşeyi tasarlarken Riot Games demiş ki ya ulan öyle bir hero yapalım ki hem çok vursun hem çok kaçsın. Hem rakibi öpsün hem rakibi s**sün. Hem büyücü olsun hem de suikastçı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi gözlerimizi sımsıkı kapatıyoruz. Hadi hep beraber durmayın, siz de kapatın gözlerinizi. Evet. Ve şimdi dinleyeceğimiz bazı sesler eşliğinde hayal dünyamızın derinliklerine kısa bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculuk sonunda birazdan dinleyeceğimiz seslerin aklımızda ne tür görüntüler çağrıştırdığını sağ üst köşede belirtilen anketimiz yardımıyla cevaplandıracağız. Ve şimdi dikkatli bir şekilde şu seslere kulak verelim. Çoğumuzun aklında bin bir türlü fantezi ve pornografik imgeler oluşturan bu ses parçaları aslında hiçbirimizin düşündüğü gibi şeyler olmamakla birlikte bunlar Ahri'nin öldüğünde çıkardığı ses. Sanki öldürüyorlar lan karıyı. Riot, bu sesler ne? Memelere laf etmeyeceğim, bu konuyu zaten geçtik eski videolarda ama bu sesler ne? Seslendirecek birini bulamayınca pornografi filmlerden mi çaldınız lan sesi? Karakter ölüyor Riot. Ölüyor. İnsanlar ölüm anında altlarını eşeyip sıçabilirler ama ölürken orgazm yaşamak ne lan? Hatırlayan var mıdır bilmem ama eskiden bir ara insanlar ağlayarak boşandım, titreyerek boşandım, hıçkırarak boşandım gibi saçma salak lafları ediyordu internette. İşte bu Ahri'ninki de aralarından en psycho olanı ya. Gebererek boşandım. Ölüm sesi dediğim böyle olur. Bu ölüm sesi değil. Bu bildiğin Şahin K. How I fuck your mother. Şahin K. aşk pompayı sever. Şahin K. arkadan vermeyen kaldı mı? Surprise, motherfucker. Bu tilki fetişi karının pasif yeteneğinin adı öz hırsızı. Ahri skill atar, skill toplamda 9 şeye çarparsa sonraki skill çarptığı şey kadar Ahri'yi iyileştirir. Kısaca bu. Başta pek bir boka yaramaz ama Q ile tam bir dalga mühüne 6 gidiş 6 geliş toplamda 12 defa çarptırınca bayağı can yeniler. Takım savaşlarına sürekli skill atarak çok çabuk da olsa da iyileştirmeyi tek seferde tüm rakibe tutturmak bayağı zor olduğundan pek bir boka yaramaz. Ama yine de lane'de fena değil yani. Lane'de güzel. Çok hoşdur. Ama Ahri'nin Q yeteneğinin adı Aldatan Küre. Oyunda Ahri'nin her zaman elinde tuttuğu bir top var. İşte bu Q yeteneği o topu bir ileri yolluyor, bir geri çekiyor. Bir ileri yolluyor, bir geri çekiyor. Bir ileri yolluyor, bir geri çekiyor. Bir ileri hasar veriyor, bir geri hasar veriyor. Bir giderken, bir dönerken. Bir ileri, bir geri. Git, gel, git, gel, git, gel, git, gel, git, gel. Ve gençler, işte seks böyle yapılıyor. Ahri'nin bu topu giderken çarptıklarına büyü hasarı veriyor ama dönerken gerçek hasar. Gerçek hasar. Ulan Ahri'nin Q'su dışında oyunda yetenek gücüyle gerçek hasar veren tek şampiyon Cho'Gath. Onun da ultisi. Ahri'nin ise 7 saniyede bir attığı Q'su gerçek hasar veriyor. 7 saniyede bir attığı Q'su. 7 saniyede bir. 7 saniye. 7 saniye. Ahri'nin
Ahri'nin W yeteneğinin adı Tilki Ateşi. Ahri etrafında 3 tane tilki ateşi oluşturuyor. En yakındaki yabancı birimlere, şampiyonlar öncelikli olmak üzere, büyü hasarı veriyor. Her bir tilki ateşi Ahri'nin AP'sinin %40'ı kadar hasar veriyor. Şimdi siz oha lan 3'de bir rakibe tutsa %120 iyi valla diye düşünseniz de Riot diyor ki saçmalamayın lütfen efendim. Yani Allah'ınızı seviyorsanız tek skill'le AP'nin %120'sini vurmak nasıl bir mantıktır? Olur mu öyle şey mümin kardeşim? Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Emin. Vay 200'lü yalancılar vay. Ulan bu 200 Riot Games Ahri'nin aynı rakibe vuran her tilki ateşinin hasarını %30 azaltmış. Ve bunun neticesinde tek rakibe 3 tilki ateş tutsa dahi AP'nin yalnızca %64'ünü vurabiliyor. Ya bak dostum, canım, cicim balım gülüm. Riot bile Ahri'nin ne kadar saçma olduğunun farkında. Şu LoL sinematik videosunun içinde Rengar'ı var, Kata'sı var, Draven'ı var, Gras'ı var, Darius'u var, Jax'ı var. Ama Riot gidip Ahri'yi başrol yapıyor. Niye? Diye sorar insan kendine, değil mi? Çünkü Ahri dengesiz. Dengesiz. Videodaki Ahri ultisini savaşın sonuna kadar saklamasına rağmen ölmüyor lan fight bitene kadar. En başta ulti atsa belki bu Jax, bu Graves, bu Rengar bile boş yere ölmeyecekti. Bak Rengar ne güzel savaş başlar başlamaz ulti ile direkt rakip AD'si olan Draven'ı yatırıyor. That was easy. Ve hayatımızdan gelip geçmiş her güzel kız gibi bir öpücükle sizi kendisine aşık eden ama daha sonra Senin böyle aşkının ızdırabını s**eyim lan ben. dedirten Ahri o***sunun E yeteneğinin adı ayartan öpücük. Wow, oh my god. 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 I make you wanna say, Oh my god. 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 I make you wanna say. Oh my god. Oh my god. Bu Ahri'nin ayartan öpücük yeteneği ilk çarptığı birimi kendine aşık eden, usul usul Ahri'ye gelmesini sağlayan ve bir hasarı veren bir öpücük atıyor. Ve bu öyle bir öpücük ki türler arası ilişki söz konusu olduğunda Tivers'ı bile solluyor. Tivers'ı bile. Tivers'ı lan! Pantolonu gösteren ütüdür. Kadını gösteren götüdür. Ama git. Seni seninle mi uğraşacağım lan? Hey, gülsenize lan. Gülün lan. Burası kadını gösteren götüdür deyince aklıma geldi bak. Hani şu Ahri'nin öpücüğünün şekli olan hepimizin kalp sandığı şu sembol var ya. Aslında Yunan aşk tanrısı Afrodit'in götüymüş. ABD'li bir tarihçi diyor. Sözde tanrıçanın o kadar alımlı, o kadar aşık olması kalçaları varmış ki kalçalarının görünüşünü aşk sembolü yapmışlar. Ve biz de hala onu kullanıyoruz. Yani ananıza babanıza her kime bunu kalp diye atınca aslında Afrodit'in götünü atıyorsunuz. Bilin istedim. İşte bu Ahri E yeteneğiyle ne olduğu fark etmez. Nefes alsın yeter diyerek önüne gelen ilk birime Afrodit'in götünü atıyor ve kendine aşık ediyor. Genç, yaşlı, at, öküz, insan, kuş, insanımsı kuş, ölüm meleği, kedi, fare, lale, ağaç, taş, urgot, haşere, çinekop, demir, armadillo, istavrit, göz, cyborg, maymun, çocuğu, Tiber. Dur. Ahri dur. Onu sakın öpme Ahri. Bak ben biliyorum onu. O normal değil. Bir kere öpersen yatırır. Ananı s**tum orospi. Büyücü minyon, savaşçı minyon, arabalı minyon, süper minyon, kayacıllar, kor kabuk, keskin gagalar, alaca kurtlar, antik gözcü. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you
Aslında bu Ahri League of Legends'ın Aphrodite lan. Yani öpücük dağıtıyor, insanlara aşık ediyor. Görünüşü de sağlam yani, şu göte baksanıza. Bundan rahat kalp sembolü çıkar. Ama uyarayım, çok bakmayın, hipnotize edebilir. Aga, şimdi neresinden bakarsan bak, LoL'de aşk, cazibe, sevgi deyince akla ilk gelen hero Ahri. Ama sevgili Riot oyunda sevginin, aşkın tanrıçası olan Ahri'ye gönül avcısı kostümü çıkarmak yerine gönül avcısı Vayne, gönül avcısı Orianna, gönül avcısı Queen, gönül avcısı Ashe, gönül avcısı Lucian, gönül avcısı Varus çıkarıyor. Yani what the fuck? Ulan şu zavallı Varus'un bacaklarını ağda yapıp adamı travestiye çevireceğinize alın Ahri'ye 2 makyaj çakın, küresini rengini pembiş falan yapın, kıyafetine de bir kalp çakın. Rahat 1820 RP'ye kakalarsınız oğlum, ne uğraşıyorsunuz ya? Bir de üstüne sikleri boktan bir renk paketle çakın. Oh, gelsin cukkalar. It's all about the motherfucking money. 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 Zaten bir bildiğiniz bu, anasını satayım. Benim oyuna başladığım zamanlarda 1840 RP'yi 20 liraya alıyordum lan ben. Şimdi olmuş 32 lira. Tabi Riot'un da kendi çapında mantıklı bir gerekçesi vardır bu zam konusunda ama abi şu sokuk Sion videosu için şu s***imin kostümünü alırken bildiğin Riot'un içimde gezdirdiğini hissettim ya. Hissettim. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çayan günü bu bütün dünya günahkar. Bu afrodizyaklı Axe parfümünün ulti yeteneğinin adı ruh saldırısı. Şimdi bunda da hata var. Ruh saldırıları olmalı, saldırısı değil. YGS, LYS maratonlarının has safhada olduğu şu zamanlarda bunlara dikkat etmeliyiz. Çünkü bu lanet ulti bir değil 3 kere basılıyor. Ahri 3 defa kullanabileceği 3 tane dash yeteneğine sahip oluyor ve bu dashlerin her birinde yakınındaki 3 birime hasar veriyor. Tam şu anda gezegenimiz yürüyor. Uçuyor. Koşuyor. Anlatacaklarımız dünyanın en etkileyici öykülerinin kahramanı olan hayvanların büyük göçlerin hikayesi. An enemy has been slain. Bu yetenek ne söyleyeyim mi ben size? Saçmalığın daniskası, bayrak taşıyanı. Ulan siz buna mobility demişsiniz ama bu bildiğin nah tutar. Ulan bu zavallının ayağı bile yok. Ayakkabı bile alamıyorsun lan Euro'ya. Ulan bu ya niye 3 tane flash veriyorsunuz? Neymiş, çok mantıksız oluyormuş. Kaçopya'nın ayakları yokmuşmuşmuş. Ayakkabıyı alsa da neresine giyecekmişmiş ki? Ulan biri şu dangalaklara söylesin. Eğer Cassiopea'daki mantığı tüm oyuna uygulayacaklarsa bu ateşten yaratılmış Brent tutuştura nasıl ölebiliyor? Açıklasınlar. Veya Vladimir bu robot olan Bilis'ten nasıl kan çekiyor? Kanı mı var lan robotun? Veya bu havada uçan Anivia bu yerde kurulmuş Catelyn kapanına nasıl basıyor? Cassiopeia bu Malphite'i nasıl taşa çeviriyor? Malphite zaten taş. Bütün bu saçmalıklar oyunda mevcutken Riot durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Ama baksanıza Ahri'ye, ne kadar da güzel, ne kadar da seksi. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da değişik, bir o kadar ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülmez. Ha işte Ahri ultisinin gerçek ismi de bu zaten. Yakalayamayabilirsen üzülmesen. 3 tane flash koymuşlar kodumun tilkisine. Aga biliyorum. Bu videoda küfrü cidden çok abarttım ama what the fuck. Her kullanışta sanki W basmışçasına hasar veren bu ultiyi W ile aynı anda kullanınca AP'nin %94'ünü vuruyor. Çünkü her bir dash AP'nin %30'u, W ile toplamda 64'ü kadar hasar veriyor. Bir de üstüne 2 kere daha %30 diye ultiyi atınca %154.
Ve bunları yaparken en az 3 kere pozisyon değiştiriyorsun. Yani rakibin yollayabileceği her türlü skill shot'ı dodge'layıp hayvan gibi hasar veriyorsunuz. Yani kısaca lane'de sağlam can yenileyen, git gel yapa yapa yaşam enerjinize tecavüz eden, tilki ateşleriyle sizi yakıp üstüne bir öpücükle size gerçekten tecavüz eden ama siz ona dokunmak isterseniz sizden istediği kadar kaçan, tipi, gözü, memesi ve götü düşünüldüğünde içinizdeki sevgi kelebeklerini kıpraştıran bu babaannesi kaşarım ben a**a koyayım. Videoyu bitirmeden önce size verebileceğim son bir tavsiye daha var. Eğer oyunda karşınıza Ahri gelmişse ve eğer iyi bir Ahri oyuncusuysa ona karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok abi. Tek yapabileceğiniz onun memelerine bakıp 31 çekmek. Ama eğer ki karşınıza kötü bir Ahri oyuncusu gelmişse o zaman rahat olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey Ahri'yi sürekli öldürüp onun son nefesinde çıkardığı acı dolu sesleri dinleyerek kendinizden geçmek. Ve o s*** çekmek. Whoa, whoa, whoa!